Herkese merhaba. Hamur yoğurmakla, saatlerce beklemekle hiç uğraşmadan evinizde sadece milföy hamuruyla lokantaları kıskandıracak şahane bir kıymalı kaşarlı pide tarif hazırladım. Kenarlarının burgu detayıyla, görüntüsüyle büyüleyen, uzayan kaşarıyla lezzeti ikiye katlayan bu pratik tarifi mutlaka denemelisiniz. Hamur yoğurmak yok. Milföyden sadece 10 dakikada lokanta usulü kıymalı pide tarifi. Hazırsanız başlayalım mı? 2 adet orta boy kuru soğan yemeklik şeklinde küp küp ince bir şekilde doğranır. 1 adet orta boy yıkanmış domates ince ince küp küp doğranır. 2 adet yıkanmış yeşil biber yemeklik şeklinde küçük küçük doğranır. Yarım demet yıkanmış maydanoz küçük doğranarak hazırlanır. Orta ateşte yanan ocağımızın üzerine 5 yemek kaşığı sıvı yağ alınır ve yağımız ısındıktan sonra küp küp doğramış olduğumuz soğanlar tavaya alınır. 1-2 dakika soğanlarımızın kokusu çıkana kadar kavrulur. Hemen ardından üzerine yeşil biberler ilave edilir. Hemen üzerine 200 gram az yağlı dana kıyma ilave edilir. Güzelce kıymalarımız suyunu salana kadar ocak üzerinde kavrulur. Kıymalarımız tamamen kendi suyunu saldıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edilip salçamız 1-2 dakika kavrulduktan sonra üzerine küp küp doğramış olduğumuz domateslerimiz ilave edilip içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ilave edilir. Domatesler kendi suyunu salıp eriyene kadar hafif kısık ateşte yavaş yavaş pişirilir. Domatesler tamamen eridiğinde ve tavamızda suyunu biraz çektiğinde en son üzerine doğramış olduğumuz maydanozlar ilave edilip karıştırılır. Ocağımızın altı kapatılıp kıymalı harcımız tamamen soğumaya bırakılır. Tavamızdaki kıymalı harcımız hafif ılıdıktan sonra 2 yumurta beyazı tava içine alınıp karıştırılır. Yumurta sarılarını 2 adet yumurta sarıları ayrı bir kapta bekletmeye alınır. Bu şekilde marketlerden kolayca temin edebileceğiniz, zor kısıtlı zamanlarınızda rahatlıkla kullanabileceğimiz hazır milföy hamurları var ve derin dondurucuda muhafaza ediliyor mutlaka. İçerisinde 20 adet var. İçerisinden gerektiği kadar çıkartıp geri kalanı hiç bekletmeden tekrar derin dondurucuda saklamaya özen gösterelim. Kullanacağım sayıyı da içinden çıkarttım. Bu şekilde uzunlaması ne oluyor? Tam ortadan ikiye bölüp hamurun hafif yumuşamasını bekledim. Elimle minik bezeler hazırladım. Tezgaha çok az miktarda un serpiştirdim. Çok az miktarda un da beze üzerine serpiştirip merdane yardımıyla uzunlamasına oval şekil verip videoda gösterdiğim gibi kenarlarından 2 adet sağdan ve soldan örgü yapabilmek için dilimler kestim. Hem sağdan hem soldan. Sonrasında videoda olduğu gibi kenar kısımlarını örüp uç kısımlarını bastırdım. Elimle bastırarak yapıştırdım sağdan ve soldan açılmaları engellemek için de. Elimle birkaç farklı noktasına bastırdım. Fırın yağlı pişirme kağıdı serili tepsime dizdim. Sırayla tüm hamurlarıma aynı işlemi yaptım. Verdiğim ölçülerle 2 tepsi toplamda 18 adet pide hazırladım. Hem çok kısa süre içerisinde fazla vaktimi almadan mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evde kendi pidelerinizi hazırlamak hem ekonomik hem de daha sağlıklı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyenlerin fikirlerini çok merak ediyorum. Yorumlarda mutlaka buluşalım. Milföy hamuru ilk defa kullanacaklar için biraz detay vermek istiyorum. Milföy hamuru yapısı gereği derin dondurucudan çıkartıldıktan sonra çok kısa bir sürede eriyip yumuşayabilen bir hamur. Mümkünse buzdolabında çözdürmeye çalışın. Kesinlikle mikrodalgada çözdürmeye çalışmayın. Milföyün yağı erir ve yapısı bozulur. Kullanacağınız kadar miktarda çıkartın. Çok fazla dışarıda beklemesi kabarmasını engeller, yapısı bozulur. Bunlara özen gösterirsek pideleriniz çok güzel bir şekilde kabaracak ve çok lezzetli olacaklar. Şayet pidenizde salça tadı istemiyorsanız kıymalı iç harcımızı hazırlarken bir domates yerine 2 ya da 3 domates ekleyerek hazırlayabilirsiniz. İçerisine salça eklemeden de çok lezzetli oluyor. Ben bu tarifi elimde kıyma kaldığı zaman az miktarda da hemen buzluktan hazırda olan milföy hamurumu çıkartıp 5 çayın yanına hızlı bir şekilde hazırlıyorum. Çok sağlıklı, çok lezzetli, besleyici bu minik pideleri çok seveceksiniz. Deneyenlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Sizlerle tanışabilmek adına bulunduğunuz şehirleri, ülkeleri çok merak ediyorum.
Yorumlarda buluşalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basıp ücretsiz olarak yapacağınız abonelikler beni çok mutlu eder. Şimdiden çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Fırın tepsimizdeki pidelerimizin örgü kenarlarına hiç dokunmadan sadece taban kısımlarını kaşık yardımıyla bastırarak izler yapıyorum. Sırayla bu işlemi iç taban tarafının her yerine yapıyorum. Kabarmasını engelleyip çıtır çıtır olmalarını sağlayacak taban kısımlarını bu şekilde bastırdığımız zaman sadece örgü kısımları kabarmış olacak. Daha güzel bir görüntü oluşturacak. Ayrıca örgü kısımlarının çıtır çıtır lezzetli olmasını da sağlayacak. Tüm pidelerimizde bu işlemi uyguladıktan sonra kıymalı iç harcımızla pidelerin içlerini özenle örgü kısımları hariç pidemizin içlerini doldurabildiğimiz kadar dolduruyoruz. Doldururken hafif tümsek hazırlayabilirsiniz. Fırında pişme esnasında hafiften aşağı inecek bu kısım. Bu arada pidelerimizin içlerini doldurmaya başladığımız esnada fırınımızı açıp hazırlayalım. 200 dereceye alt üst ayarında açalım. Önceden ısıtmayı unutmayalım. Tepsimizi fırına gönderdiğimizde mutlaka fırınımızın 200 derecede hazır olması gerekiyor. Milföy hamurlarımızı kat kat çok daha güzel kabarıyor bu şekilde önceden ısıttığımız zaman. En son tüm pidelerimizin iç harcını doldurduktan sonra kenara ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını pidelerimizin kenarlarına, örgü kısımlarının her yerine gelecek şekilde fırça yardımıyla yumurta sarısı sürüyorum. Ve önceden ısıtılmış 200 derece fırının alt üst ayarında fırının orta rafına tepsimizi yerleştiriyorum. Fırın tepsimizi fırına gönderdikten ilk 20 dakikasında kesinlikle fırın kapağını açmayalım. Ani ısı değişimi hamurun sönmesine neden olur. Yağlı kağıt kullandığımız için ayrıca yağlamamıza gerek yok. Fakat fırın pişirme kağıdı olmayanlar fırın tepsisini mutlaka yağlasınlar. 20 dakika sonra 100 gram kaşar peynirini dilim dilim yapıyorum. Fırınımın kapağını 20 dakika sonra açıp dilimleri videoda gösterdiğim gibi pidelerimin üzerine yerleştirip fırınımın kapağını tekrar kapatıp pidelerimin rengi kızarıp hafif böyle kahverengi pişmiş görüntüsü oluştuğu zaman fırınımızı kapatabiliriz. İlk buharı çıktıktan sonra pidelerimiz servise hazır. Üzerinde mis gibi erimiş kaşar peyniri, pidelerimizin çıtırlığı muhteşem olmuş. Bu tarifimi deneyenler çok beğeniyor. Sizlerin de beğeneceğini umuyorum. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Memleketimizin eşsiz lezzetlerini tanıtabilmem adına videomu sosyal medya hesaplarınızda, web sitelerinizde dilediğinizce paylaşıp videomu daha çok kişinin görmesini ve ülkemizin lezzetlerini tanıtmama yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden ellerinize emeğinize sağlık. Videomu kapattıktan sonra diğer yöresel lezzetlerime de göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla sevgiyle kalın sevgili takipçilerim.